ADR İstanbul olarak bizim, birçok çözümümüz var. Bunların bir tanesi o uyuşmazlıkların ortaya çıkmadan önlenebilmesi. Evet. Bir tanesi, çıktıktan sonra aslında bunları bireylerin kendi başlarına çözebilmeleri için etkin müzakere yöntemlerini onlara anlatabilmek. Bir de, eğer kendi aralarındaki müzakereden başarıyla çıkamazlarsa onlara yardımlı müzakere yapabilmeleri, yani arabuluculuk yapabilmeleri için destek olmak aslında. Hem arabulucular yetiştirebiliyoruz hem de aslında bir arabulucu, bulup onların sorunlarına çözüm bulmalarını sağlayabiliyoruz. Bunun dışında, aslında, farklı yöntemler de var. Yani çok fazla Türkiye'de yapılmamış, örnek veriyorum, bir, risk analizi yapma işi var mesela. Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Yani risk analizi nedir uyuşmazlık çözümünün içerisinde? Şimdi şöyle, aslında, Türkiye'de birçok şey çok kullanılmıyor, bilinmiyor ya da, daha böyle bu alanda muhafazakâr duruyor kurumlar da, bireyler de. Bildiğimiz yöntemler, bildiğimiz sistemler üzerinden hep gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi biz hep, arabuluculuktan bahsediyoruz. Arabuluculuk çünkü bizim ülkemizde bilinen bir kavram Hı hı. olduğu için, Hı hı. bir yasası olup uygulaması olduğu için ama aslında bizdeki uygulamanın bile daha, uluslararası platformda olduğu şekilde, yansımaları tam olarak yok. Hımm. Daha sınırlı, daha, hukuki bir çerçevesi var. Dolayısıyla o da aslında hukuk, formatından çıkmayı engelleyen bir durumda. Hımm. Yani bunu bir sanki prosedür gibi yapıyor. Çoğu firma bunu böyle algılıyor şu anda. Hâlbuki çok emek verildi. Gerçekten çok uğraşıldı. Yani bizim, Adalet Bakanlığımızda Arabuluculuk Dairesi'ndeki, işte, başkanlığı, hukuk işleri genel müdürlüğü hakikaten yıllarını verdiler. Ama orada bence gördüğüm şey şu ki, hep hukukçu formatının içinde kalındığı için dünyadaki uygulamalar o kadar, etkin ve yetkin yansımadı. Şimdi biz ADR İstanbul olarak yola çıkarken dedik ki aslında evet, hukukun birçok alanı var. Hukuk gelişiyor, hukuk teknolojisi de gelişiyor ve bizim bunları da ülkemiz de bunları hak ediyor ve bu bölgede bir lider konumda bir ülke olacaksak biz bunları çok, yetkin şekilde kullanıyor olmamız lazım. Firmalarımızın, kurumlarımızın, uyuşmazlık çözümleriyle ilgili risk analizleri yapıyor olmaları lazım. Bazı arabuluculuk süreçlerinde bahsediyorumdur. Halka açık şirketlerin, avukatları geliyorlar arabuluculuk sürecine ve daha ilk başta diyorlar ki biz anlaşmayacağız. Ya neden anlaşmayacaksınız? Çünkü biz yönetim kurulumuz böyle karar verdi. Yönetim kurulunuza anlattınız mı siz bunu? Yani bunun artısı eksisi nedir? Çünkü burada menfaatler üzerinden bir çözüm yapıyorsunuz ve şirketin uzun vadede karlılığını etkileyecek bir şey yapıyorsunuz aslında. Rekabet gücünü etkileyecek bir şey yapıyorsunuz. Ne bileyim itibarını etkileyecek bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunların anlaşılması ve uyuşmazlık çözüm haritası oluşturulması gerekiyor. Çünkü orada anlaşması aslında şirketin çok daha menfaatine ve halka açık bir şirkette bizde bu bilinç henüz oturmadığı için kimse sorgulamıyor. Halbuki belki daha yüksek paralar harcanıyor. Dolayısıyla diyoruz ki bu risk analizi, uyuşmazlık yaşayan şirketlerde önlerine gelen uyuşmazlıkta hangi yolu izlemeliler? Önce alternatif çözümleri mi denemeliler? Bunlardan, çözüm çıkmadı arbitration'a mı gitmeliler? Çünkü arbitration hem yarı yargı, yarı alternatif çözüm gibi kabul ediliyor. Bunlardan çözüm çıkmazsa mı yargıya gitmeliler? Ve bunların getirisi götürüsü nedir? Kazancı nedir? Zaman olarak nedir? Para olarak nedir? Bunlar mesela hiç hesaplanmıyor. Hımm. Bizim bu risk analizi dediğimiz yöntemde aslında bunları hesaplayıp bir yol haritası oluşturmak ve şirketlere birçok açıdan katkıda bulunmak. Çok güzel. Evet. Yaptığın bütün konuşmalarda hep Türkiye'nin merkez, Türkiye'nin global dünyada, her şeyin merkezinde olması, bölgesel merkez kelimelerini kullanıyorsun. Özellikle bunları kullanma sebebin var mı? İnanıyor musun buna? Yani Türkiye gerçekten gelecekte uyuşmazlık analizinin merkezi olabilecek mi ya da çözümlerinin merkezi olabilecek mi? Ya, ben aslında kendi ülkeme hakikaten çok inanıyorum ve Hı hı. güveniyorum. Hı hı. Çünkü gelen gençler de çok akıllı ve bilinçli. Hı hı. Fakat, daha, doğru veya daha, uluslararası perspektiflerin daha yoğun kullanılması, yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Türkiye gerçekten her şeyi başarabilecek bir güçte ve stratejik olarak konumu çok önemli. Asya ile Avrupa'yı bağlayan Hı tek hı. ülke. Hı hı. Üç tarafın denizlerle çevrili, lojistik açısından çok enteresan bir Hı ülke. hı. Ticari yatırımlar açısından çok verimli olabilecek bir ülke. Evet, yaşadığımız birtakım
İşte dünyada da olan siyasi olaylar olabilir, başka sosyal olaylar olabilir, etkileyen ekonomik krizler olabilir. Ama bunların hepsinden de çabuk sıyrılıp çıkacak bir Türk zekası diye bir şey var ve ben buna çok inanıyorum. Zaman zaman kötüye kullanılıyor, yanlış kullanılıyor olabilir ama biz de onu düşünmememiz lazım. Hukukta hani kötü emsal olmaz derler. Hı hı. Bizim daha pozitif baktığımızda, daha yaratıcı baktığımızda gerçekten çok hızlı, ani ve en önemli gücümüz dayanıklıyız. Resilience, hatırlarsan Hı hani hı. pandemiden sonra en önemli olacak. Dayanıklı bir ülkeyiz, Hı hı. milletiz. Çeviyiz. Çok çabuk adapte olabilen, çok çabuk uyum gösterebilen bir ülkeyiz. Bütün bunların bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Deneyimimiz çok fazla. Değişik politik platformlarda çok fazla deneyim yaşamış bir ülkeyiz. Arkamızda müthiş bir tarih var. Ben gerçekten inanıyorum ve o etkin gücünü bir an önce kabul edip burada liderliği çok kolaylıkla ele alabileceğini düşünüyorum. Akıllı adımlarla, stratejik adımlarla, Hı hı. iyi işbirlikleriyle. Herkesin bu sektörde birbirini kucaklaması gerektiğini düşünüyorum. Çekişmelerden uzak olması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok şansımız çok yüksek.